Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modeli çalışacağız beraber. Şöyle yakından göstereyim. Çok cici, çok güzel bir model. Erkek örgülerinde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay ve çok da güzel bir model. Ön yüzü böyle. Arka yüzü de bu şekilde. Yapım aşamaları çok kolay arkadaşlar. Model 10 ve onun katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Modelin bir tanesi 14 sıraya tekabül ediyor. Ben şöyle bir iki model uyguladım. Görünüş açısından bu şekilde oluyor. Ben şimdi sizlere daha küçük bir parçada anlatım yapacağım. 2 model üstünden anlatacağım ben size. Orta kalınlıkta bir ip ve 4 numara şiş kullanarak yaptım. Modelimizi kenara alalım ve çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle ufak bir lastik ördüm ben. İlk kenar ilmeğini örüyoruz ve kenar ilmeğinden sonra 6 tane düz ilmek öreceğiz. 2 3 4 5 ve 6 tane düz ilmek ördük kenar ilmeğinden sonra. Şimdi gelen 2 tane ilmeğin devamında ara boşluğuna batıyoruz. İlmekleri atlıyoruz. 2 ve 3. ilmeğin ara boşluğundan şu şekilde batıp ilmek çıkartıyoruz. Ve şişteki atladığımız o 2 ilmeği kesiyoruz. Yine 2 ilmek oluşturmuş oluyoruz. Devamındaki 2 ilmeği de atlıyoruz. Tekrar aradan şişimizi geçirdik. İlmeğimizi aldık ve atladığımız 2 ilmeği kesiyoruz. Yine 2 ilmek elde etmiş olduk. Devamında 6 tane düz örüyoruz tekrar. 4 5 ve 6 tane düz ilmek ördük modeli yaptıktan sonra. Yine 2 tane ilmeği atlayıp ara boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum ve atladığımız 2 ilmeği kesiyoruz bu şekilde. Devamındaki 2 ilmeğin yine arkasından boşluktan batıyorum, ilmeğimi çıkartıyorum ve atladığımız 2 ilmeği kesiyoruz ve kenar ilmeğimiz 6 ilmek düz, kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek düz örüyoruz, modelimizi uyguluyoruz, tekrar 6 düz örüyoruz, 2 model daha yapıp kenar ilmeğine ulaşıyoruz. İlk sıramız bu şekilde. Arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Arka yüzünde hep ters, sürekli ters olarak, farklı bir işlem yapılmıyor. Ters olarak bütün ilmeklerimi sıra başına kadar örüyorum. Evet, kenar ilmeğimi de örmeden aldım. İkinci sıramızı da yaptık. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini ördüm. Şimdi bu sefer 5 tane düz öreceğiz. 2 3 4 ve 5. Modeli birer birer kaydıracağız. O yüzden bir tane ilmeği örmedik. Şimdi bu düz ilmeği ve modelin ilk ilmeğini atlıyoruz. 2 ilmeği atlayıp ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından batıp yine ilmek çıkartıyoruz. Atladığımız ilmekleri kesiyoruz. Devamındaki 2 ilmeğin arasından yine boşluktan batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum ve atladığım 2 ilmeği tekrar kesiyorum.
Kenar ilmeği 5 tane düz örüyoruz. 2 modelimizi uyguluyoruz. Şimdi düzlerden önce burada bir tane daha düz kalmış oldu. Onu ters örüyoruz. Buraya haroşa uygulayacağız. Gitgide çoğalacak bu ilmekler. Evet, bir tane haroşamızı ördük. Şimdi yine 5 tane düz örüyoruz. 3, 4 ve 5. Model önündeki düz ilmek. 2 ilmeğin arasından boşluktan batıp ilmeği çıkartıyorum. Atladığım ilmekleri kesiyorum. Yine 2 tane ilmek, 2 ve 3. ilmeğin arasından boşluktan battım ve 2 ilmeğimi de kestim. Şimdi burada bir ilmek artmış oldu. Onu ters örüyoruz ve kenar ilmeğimiz. Arka sırada 4. sırada yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, bu da kenar ilmeğimiz. 4. sıramız da bitti. Şu şekilde göstereyim. Bakın, model kaymaya başladı sağa doğru. Şimdi 5. sırayı yapıyoruz. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini ördüm. Şimdi bu sefer 4 tane düz öreceğiz. 3 ve 4. Modelin önünde bir tane düzü bırakıyoruz modeli kaydıracağımız için. Yine 2 ilmeği atlayıp aradaki boşluktan ilmeğimizi çekip alıyoruz. Birazcık uzattım ve atladığım 2 ilmeği kestim. Devam ediyoruz. 2 ilmeği atlıyorum. Boşluktan batıp ilmek çıkartıyorum. Ve atladığımız 2 ilmeği kesiyoruz. Şimdi burada 2 tane ilmek olmuş oldu. Onları yine ters örüyoruz. Burada haroşa olarak ilerleyecek. Burada düz örgüleri azaltırken burada artıyor. Onları da haroşa olarak örüyoruz. 4 tane düzümüzü örüyoruz. 2 ilmek atlayıp ilmeğimizi çıkartıyoruz. Ve 2 tane ilmeği kesiyorum. Yine 2 ilmeğin arasından ilmeğimi çıkartıyorum ve atladığım ilmekleri kesiyorum. Kenar ilmeğinden önce 2 tane ilmeğim var. Onları haroşa olarak örüyorum. Evet, 5. sıramızda yapmış olduk. 6. sıra arka yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. 7. sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 tane düz örüyorum. 2 tane ilmeğin devamında aradan boşluktan batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Atladığımız ilmekleri kesiyoruz. 2 ilmek atlıyorum. Ara boşluktan batıp ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeği kesiyorum. Burada bu sefer 3 tane oldu. Onları haroşa öreceğim. Ters örüyorum yani. Ön yüzde de arka yüzde de ters örünce böyle haroşa oluşuyor orada. Tekrar 3 tane düz örüyorum. 2 ilmek atlayıp ara boşluktan ilmeğimi çıkarıyorum. Atladığım ilmekleri kesiyorum. 2 ilmek atlayıp ara boşluktan ilmeğimi alıyorum ve atladığım ilmekleri kesiyorum. Yine 3 tane tersimi örüyorum burada ve kenar ilmeği. Arka yüzde 8. sıradayız. Yine bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz.
ön yüzde 9. sıradayız. Kenar ilmeğini ördükten sonra 2 tane düz örüyoruz. Modeli kaydırmak için bir tane düzü bıraktık. Eksiltiyoruz düzleri. 2 ilmekten sonra ara boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum ve atladığım ilmekleri kesiyorum. Ara boşluk 2 ilmek sonrası ilmeğimi çıkarttım. Atladıklarımı kesiyorum. Şimdi buradaki ilmek sayısı, ters ilmek sayısı 4'e çıkmış oldu. Ve onları ters olarak örüyorum. Yine 2 tane düz örüyorum. Bir düz ilmeği bıraktık. Modelimiz burada. İkisini atlayıp ara boşluktan ilmeği çıkartıyorum ve atladığım ilmekleri kesiyorum. 2 tane atlıyorum. Ara boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum ve atladığım ilmekleri kesiyorum. Ve 4 tane ters ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeği. Şu şekilde ilerliyor modelimiz. Arka yüzde yine bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet, 10. sıramızı da örmüş olduk. Bakın şöyle modelimiz belirginleşmeye başladı bile. Evet, 12. sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz örüyoruz. Birini bıraktık. Modeli kaydırmak için aradan batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Atladığım 2 ilmeği kesiyorum. Yine 2 ilmek atlayıp ara boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. 2 ilmeği de kesiyorum. Bu sefer 5 tane ters oluyor burada. Düz ilmekler azalırken haroşa ilmekler artıyor. Modeli kaydırdığımız için. Bir tane düzü örüyorum. Yine 2 ilmekten sonraki boşluğa batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Atladıklarımı da kesiyorum. 2 ilmek sonrası boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. 2 tane ilmeği kesiyorum. Yine ters ilmeklerimi örüyorum. 5 tane ve kenar ilmeği. 12. sıra arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Evet. 6 sefer modeli kaydırdık. Şimdi son kez kaydıracağız ve modelimizi bitirmiş olacağız. 13. sıra ön yüzdeyiz. Düz ilmek örmüyoruz şimdi. Bu son düz ilmeğimiz. 2 ilmek sonrası hemen ilmek çıkartıyoruz ve atladıklarımızı kesiyoruz. 2 ilmek sonrası aradan batıp ilmeğimi çıkartıyorum ve ilmeklerimi kesiyorum. Hemen kenarda, kenar ilmeğinden sonra bu işlemi yapmış olduk. Çünkü düz ilmek sayımız bitti artık. Son kaydırmaydı bu. Modeli kaydırdık. O yüzden bir tane son ilmeği kullanmış olduk burada. Şimdi 6 tane ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Haroşalarımızı 5 ve 6. Bir tane düz ilmek kalıyor, görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şurada. Onu şimdi örmüyoruz. Modeli kaydırıyoruz buraya. 2 ilmek atlayıp ilmeği çıkartıyorum.
atladığım ilmekleri kesiyorum. 2 ilmek atlayıp boşluktan batıp ilmeğimi çıkarttım ve atladığım ilmekleri kesiyorum ve 6 tane ters örgümü örüyorum. 14. sıra arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğini ördükten sonra bütün ilmekler ters örülüyor. Modelin arka yüzünde hep ters örülüyor arkadaşlar. Farklı hiçbir işlem yok. Evet, kenar ilmeğimizi de aldık ve modelimiz ortaya çıktı. Modelin yapımı bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. 14 sıra bu şekilde modeli sağa doğru kaydırarak düz ilmekleri azaltırken haroşa ilmeklerini çoğaltarak bu şekilde modelimizi uyguluyoruz. Şimdi ikinci kez modeli kurarken yapacağımız şey, kenar ilmeğinden sonra yine 6 tane 2 4 6 tane düz örüp burada kalan 4 ilmeğe yine bu modelimizi uygulamak olacak. Tekrar 6 tane düz örüp son 4 ilmeğe modeli uygulayıp kenar ilmeğini almak. Başlangıçta nasıl yaptıysak aynı işlemi tekrar ederek modeli örmeye devam ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok sevdim bu modeli. Oldukça hoş duruyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.